Horobox TV'den herkese merhaba. 2022 yılının en heyecan verici saat sektörüne dair gelişmelerinden biri olan Zenith'in DeFi Skyline modelini bugün masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Özel bir modelle bugün seyircilerimizin karşısındayız. Özel bir model diyorum çünkü tanıtıldığı gün hatırlıyorum çok büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Kesinlikle doğru. Entegre bilezikli tasarımlı saatler zaten saat dünyasında şu anda yükselen yıldız diyeyim yani. Her zaman parlayan yıldızlardı ama şu anda ekstra bir ilgi söz konusu. Zenith'in son birkaç yılda köklerine daha dönüş içinde olduğunu fark ediyoruz marka imajı olarak. Bu konudaki yorumlarını merak ediyorum. Konudaki yorumlara geçmeden önce ben Konyalı AŞ'deki arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bize 5 tane Zenith DeFi Skyline gönderdikleri için ve yanında muhtelif kayış ve bilezik seçenekleriyle beraber, hatta bilezik şurada, dilediğimiz gibi kullanabildik, deneyebildik. Bunun için gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir tecrübe oldu. Genel itibariyle markanın son belki 10 senesine bakacak olursak ciddi manada bir köklere dönüş söz konusu ki Zenith'in geçmiş yıllarda yönetimsel olarak bazı çalkantılı dönemlerden geçtiğini hep söylemiştik. Markanın özellikle son 10 yıllık dönemine baktığımızda çok ciddi bir ivmeyle bir yükselme trendi söz konusu. Bugün inceleme için konuk ettiğimiz Zenith DeFi Skyline'da bu modeller arasında bence özel bir yere sahip. DeFi Skyline'a geçmeden önce biraz DeFi'den bahsetmekte fayda var aslında. Zenith çok köklü bir marka, çok yenilikçi bir marka. Hatta El Primero kronograf mekanizmasını düşünecek olursak aslında İsviçre saatçiliğinin seyrini değiştiren bir marka da diyebiliriz. Günümüzdeki modern kronografların belki şu an bulunduğu konuma gelmesindeki en önemli nedenlerinden bir tanesi de El Primero'nun tasarlanmış olması. Bu konuda çok da mütevazı olmaya gerek yok aslında. Zenith'in bu konudaki önemi, öncülüğü herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. DeFi kısmına gelecek olursak, DeFi aslında 1969 senesinde markanın kataloglarına eklenen ilginç bir model. İlginç diyorum. Yani her tarafı fasetlerle dolu elmas gibi bir kasası var. İddialı bir tasarımda oyunlar için. İddialı bir tasarımı var. Paslanmaz çelik bir bileziği var. Döner bir dalgıç bezeli yok. Sabit bir bezeli var. 14 kenarlı. Evet. Ve ona rağmen 300 metrelik su geçirmezliği var. Yani bir sürü aykırılığı bünyesinde barındıran değişik bir model. Tabii ki bugünkü DeFi serisi, DeFi Skyline belki tam olarak bu modeli günümüze taşımıyor ki aslında o modelin de bir revival versiyonu bu sene üretildi. Onun da bir antiparantez olarak açıklayalım. Ama modern Zenith tasarımlarının hemen hemen tamamı DeFi üzerinden gidiyor. Yani DeFi'yi hem biz kronograf olarak da görebiliyoruz. DeFi Extreme gibi son derece inovatif, son derece yenilikçi mekanizmaları da yine DeFi platformunda görüyoruz. Yani dolayısıyla DeFi konsepti marka için Zenith'in modern yüzünü temsil eden ve hemen hemen her segmentte faaliyet gösteren çok geniş bir konsept. Peki genel olarak markaya ve modelin tarihçesine hakim olduk. Biraz da saatin detaylarına girelim istersen. Şimdi ben bu DeFi Skyline'ın ilk tanıtıldığı güne tekrardan geri dönmek istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Bir dakika, bu saat görmeye değer bir şeyler var. Evet. Ama dedik, orada bir hemen ama verildi. Şunu bir bilekte denemek lazım. Kesinlikle. Zannediyorum bu bilekte denemek lazım cümlesinin ardında yatan sebep de saatin ebatları ile ilgili bir takım soru işaretlerinin olmasıydı. Doğru. Bugün bileğime taktığımda bu soru işaretlerini kısmen giderdim. Şimdi bu kısmenle ilgili senin de yorumunu alacağım ama ben birkaç şey söylemek istiyorum. Teknik detaylara girmeden. Entegre bilezik diyoruz. Evet. Yani adı üstünde bu entegre kasa bilezikle çok uyumlu bir görüntüye ve işte konfor detayına sahip. Fakat ben kauçuk kayışla saate bayıldım. Ben de şu an öyle kullanıyorum. Çok da hoşuma gitti. Şimdi bileziği takmak ve çıkarmak çok kolay. Zaten detay videolarda bunu hemen hızlıca görebiliyorsunuz. Burada çok basit bir parmak hareketiyle anında bilezikten kayışa geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat kauçuk kayışın rahatlığı, saatle olan uyumu, bana yarattığı konfor muazzam bir seviyede. Evet, bileziğin üzerinde müthiş bir işçilik var. Çok güzel detaylar. Özellikle düz ve fırçalanmış yüzeylerin ışık oyunları çok kaliteli, çok üst düzey bir saatle bir arada olduğunuzun zaten işaretleri. Ama hiç beklemediğim bir şekilde kauçuk kayışla saate bayıldım. Umarım ilerleyen zamanlarda yine bu kauçuk kayışın konforunu bize aratmayacak bir deri kayış seçeneği de sunulabilir. Yani ben sportif. olacağından eminim çünkü DeFi Classic'te vardı. O zaman ben de bunda da olur diyorum. Çünkü bu DeFi Classic'in yerine gelen bir grup aslında Skyline. Evet. Kalınlığı hakkında ne düşünüyorsun? Kalınlığı hakkında şöyle, kesinlikle rahatsız edecek bir kalınlık söz konusu değil. Ama herkesin hoşuna gidebilecek bir kalınlık da yok diyebilirim. Çünkü biraz kalın bir saat. Arka kapağı aynı zamanda bezeli. Fakat bunun kalın olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında içindeki mekanizma. O mekanizma aslında DeFi Skyline ürün grubunu tanımlayan bir detay. Bundan ayrıca bahsetmek istiyorum. Zenith DeFi klasik olarak baktığımızda markanın normal giriş seviye 3 kollu
Time Only modellerini temsil ediyordu. Yalnız bu modellerin içinde Zenith'in Elite dediğimiz kalibre grubu vardı. El Primero sadece kronograf bir mekanizma olduğu için hemen hemen kronograf konusunda bütün ürün grubuna hizmet veriyor olsa da 3 kollu, sadece zamanı gösteren, belki ekstradan bir de tarih fonksiyonu olan bu tip saatlere hayat veremiyordu, güç sağlayamıyordu yapısından dolayı. DeFi Skyline'la Zenith bu durumu ortadan kaldırıyor ve 3 kollu Time Only modellerini de El Primero kronograf tabanında yapılmış yeni bir mekanizma ile buluşturuyor. Bu durumu birazcık şuna benzetiyorum. Altınızda müthiş egzotik bir spor araba var. Evet. Ama 50 km hız sınırı olan bir otoyolda ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Yani daha hızlı gidemezsiniz, daha yavaş gitmenizin zaten bir anlamı yok. Tıpkı zaman tutma hassasiyetlerinin, kabiliyetlerinin bu kadar ön plana çıkması gibi. Evet. Ama işin altında, yani kadranın altında, o camdan baktığımızda El Primero gibi efsanevi bir kalibreye dair bir takım detaylar var. Şimdi bu detayların en büyüğü de zaten kadranda saat 9 hizasında bulunan küçük saniye. Ve yani baş döndürücü bir hızla ilerliyor sürekli. Takip etmek oldukça güç. Çünkü 10 saniyede bir turunu tamamlıyor. Evet. Yani 1 dakikada 6 tur atıyor. Aynen Şimdi öyle. ilk başta bunu videolarda gördüğümde acaba dedim biraz hızlı, biraz böyle dikkat dağıtıcı bir detay mı? Bugün bileğimde baktığımda kesinlikle öyle olmadığını, hatta aksine çok oyunlu diyeceğim buna. Yani nasıl işte bu bileziği taktığımda ışık oyunlarıyla eğlenebiliyorsam saniyenin ilerlemesinden de aynı şekilde etkilendim. Ben de çok beğendim onu. Çok hoşuma gitti yani. Bir de arkasında yatan aslında işin mühendislik kısmına bakınca da insanın hoşuna gidiyor. Şimdi şöyle düşünün. Elinizde 1/10 saniye hassasiyetinde ölçüm yapan mekanik bir kronograf var. Fakat bu kronograf olduğu için bütün ürün grubunuza adapte edemiyorsunuz. Evet. Ve gidiyorsunuz mühendislerinize diyorsunuz ki ben El Primero kronografımı kronograf olmayan bir saatte kullanmak istiyorum. Bunu yapar mısınız? Ve belli bir süre sonra adamlar gelip karşınıza bu ürünü yaptık diyorlar ve dakikada 6 tur atan bir küçük saniye göstergesiyle buluşmuş oluyorsunuz. Bence çok ilginç bir durum. Şöyle değerlendirmek lazım. 5 Hz'lik oradaki salınım hızının aslında avantajı saniyeyi 10 eşit parçaya bölebilmek. Bu da kronografta ancak ara zaman ölçüm alırken işe yarıyor. Doğru. Normal saatte açıkçası kimsenin baktığını dahi zannetmiyorum saniye göstergesini. Dolayısıyla o 5 Hz'i ön plana çıkarabilecek bence en yaratıcı ve işlevsel yollardan bir tanesi. Evet. Tabii kadran detayını da atlamamak lazım. Şimdi entegre bilezik dedik, yani ana temamız entegre bilezik olduğunda kadrandaki bir takım detaylar. Bunu sektördeki diğer oyuncularda da görüyoruz. Desenlerin birbirinin ardına tekrar etmesiyle oluşturulan özel formlar söz konusu. Şimdi burada da bir yıldızlar geçidi. Evet. Zenith'in adına yaraşır bir şekilde. Ama ilginç bir şekilde bu yıldızlar kabartma değil, aslında yıldız formlarında oyularak bir kadran oluşturulmuş. Bir kadran yapılmış. Ve bu yıldızı da böyle karikatürize formlarda bir parlaklık, böyle bir bazen temizlikle eşleştirilen 4 kenarlı bir yıldız olur. Yani Zenith'in o bildiğimiz alışılagelmiş 5 köşeli yıldızı değil. Farklı bir yıldız ve bu yıldızlardan oluşan özel bir kadran. Yani özgün olmak adına, çünkü küçük alanlarda ufak değişikliklerle fark yaratmaya çalışan markalardan bahsediyoruz. Mesela tepeye dair bir takım detaylar var. Muazzam işlenmiş bir tepe söz konusu. Gördüğüm en güzel tepelerden biri diyebilirim. Kesinlikle. Yine parlak ve fırçalanmış yüzeyler arasındaki geçişler çok başarılı. Sizin videolarda, Serdar Bey'le olan videolarda sürekli o soruyu bekliyoruz. Neyi değiştirirdin saatte? Hoşuna gitmeyen ya da değiştirmek istediğin detaylar neler? Ben çok değiştirmek istediğim bir detay bulamadım açıkçası. Yani çünkü ben saatin kalınlığından rahatsız değilim. Aşırı kalın olduğunu düşünmüyorum. Saat 9 noktasına yerleştirilmiş küçük saniye hem modern hem de retro bir tasarım detayı aslında. Küçük saniye zaten tek başına biraz retro bir tasarım detayı. Yani 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda sık kullanılan bir detay. Ama saatin modern yüzüyle de örtüştüğünü düşünüyorum. Yani saatle ilgili değiştirmek istediğim herhangi bir şey yok. Tarih penceresinden gözüken disk kadranla aynı renkte. Kurma kolunun tasarımı çok güzel. Kauçuk kayış gerçekten çok güzel. Tokası da çok güzel. Belki tokanın yanındaki tokayı serbest bırakan yaylı butonlar biraz fazla büyük çalışılmış olabilir. Artık yani zorluyorum kendimi bir kusur bulmak için. Dediğim gibi ben saatten çok memnun kaldım. Dolayısıyla saatte değiştirmek istediğim bir yer yok açıkçası. Güzel. Bu yorum almak da güzel ve şaşırtıcı. Lüks spor saat segmentinde bence gerçekten güzel ve özgün bir ürün. Pek çok bu konuda faaliyet gösteren marka, model var. Bunların bir kısmı da artık ulaşılabilirliğin çok üzerinde. Maalesef. Ne yazık ki. Eğer dediğim gibi böyle bir düşünceniz varsa, böyle bir modelle ilgileniyorsanız bence Zenith Defy Skyline kesinlikle yakından görülmesi, kolda denenmesi gereken bir model. Tavsiye ediyorum özellikle.
Aynı fikirdeyim. Ayrıca Zenit'in kelime anlamı olarak da doruk olması markaya ayrı bir sempatiyle yaklaşmamı sebep oluyor. Doğru. Pekala. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizlere de teşekkürler. Değerli vaktinizi aldık. Daha sonrasında incelememizi istediğiniz modellerle ilgili bize fikirlerinizi sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler.